Programımız kaldığımız yerden devam ediyor. Şu anki konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı Filiz Şahin. Filiz Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler, iyiyim. Sizler? Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bizler de çok iyiyiz, hoş geldiniz hocam. Teşekkür ederim, sağ olun. Filiz Hanım, günümüzde çocuklarda ekran bağımlılığı çok yaygın olan bir şey. Bu neden oluyor? Tabii gelişen teknolojiyle çocuklar artık evlerde daha sık bulunuyor ve yalnız bulunuyor. Eskiden bahçelerde, sokaklarda oyun oynuyorduk. Yani hepimiz öyle büyüdük. Ben sokakta evcilik oynayarak büyüdüm. Dolayısıyla her ortam bir anaokulu ortamı gibiydi. Akranlarımızla birlikteydik. Ama şimdi herkes çalışıyor, ebeveynler çalıştığı için genelde çocuklar anneanne, babaanne, bakıcılarla birlikte oluyor. Ve yalnız kaldıkları için sonuçta ister istemez televizyona ve ekrana maruz bırakılıyorlar. Çünkü yetişkinler ya da işte hani büyüklerimiz çok çocukları etkileyecek veya onlarla iyi vakit, kaliteli vakit geçirebilecek ortama çok sahip olamıyor her zaman. Ve bir çareymiş gibi görülüyor ekran ama zararlarını bilmeden ona maruz bırakıyoruz çocukları. Ama engelleme imkanı da yok. Yani şu anda kim derse ki ben işte ekransız, telefonsuz çocuk büyütebilirim, bence doğru söylemiyor. Ben Evet. diyordum hocam. Ama belli bir süre sonra al evladım. Ekrana Evet. azıcık bak, sus dedim yani bir yerde. Bir süre sonra öyle oluyor, çok doğru. Yani yemek yedirirken vermek zorunda kalıyorsunuz. Evet. Çünkü ona bakınca en azından bir şeyler yiyor. Ya da işte ne bileyim bir şey konuşacak oluyorsunuz. O esnada çocuk sürekli bir şeyler yapıyor. Aslında İster sihirli cümleyi söylediniz hocam. Dediniz ki yemek yedirirken mecburen veriyorsunuz. Evet. Çünkü velilerde şöyle bir inanış var. İşte çocuğun hep yeterli yemediğini, hep yeterince doymadığını düşünüyoruz. Ve dolayısıyla daha çok yemesi için, hani biraz daha kendimize göre doyacağını düşündüğümüz için ekranla birlikte veriyoruz. Aslında başka şekilde de verilebilir. Onu bir oyuna dönüştürülebilir. O anda çocukla farklı bir etkinlik yapılabilir. Aslında ekran bağımlılığının yeme bozukluklarında da çok büyük etkisi var. Obeziteye sebep oluyor özellikle. Çünkü çocuklar ekranda seyrederken aslında ne yediğini bilmiyor, doyduğunu bilmiyor, ne kadar yediğini bilmiyor. Dolayısıyla her zaman çocuğa şu alt mesajı veriyoruz. Çocuğum sen ne yediğini, ne kadar yiyeceğini, ne zaman yiyeceğini bilmiyorsun. Biz sana ekran seyrettirdiğimiz sürece yiyebilirsin. Bu mesajı veriyoruz çocuklara. Aslında sihirli cümle orada o. Yani aileler şunu söylüyor, başka türlü yediremiyorum. Belki miktarı azaltırsak, çocuğun doyduğuna itimat edersek, çünkü yemek yemek fizyolojik bir ihtiyaç ve çocuk kendi yiyeceğini kendi belirlemeli, doyduğunu belirleyebilmeli. Buna itibar edersek aslında belki de bu sorun da ortadan kalkmış olur. Evet, bizler ne kadar çok yedirirsek o kadar sağlıklı Öyle olacağını düşünüyoruz. inandığımız için maalesef bir de o yedirme evresi de daha kolaylaştırıyor işimizi, o tabletler, telefonlar maalesef. Hocam bu ekran bağımlılığı sebebiyle çocuklarda görülen bu hani özellikle spesifik bir cinsiyet var mı? Mesela kızlarda daha çok görülür veya işte erkeklerde daha çok görülür gibi. Bir de bunun yaş aralığı var mı? Özellikle görülen bir yaş aralığı var mı? Ya şimdi şöyle, bu kızlarda sık görülür, erkeklerde görülür diye bir şey yok. Hepsinde görülebilir. Çocuğun ortamıyla alakalı. Ama hepsinde aynı zararı veya aynı etkiyi mi gösterir? Bu gelişimsel süreçle alakalı ve çocuğun bulunduğu ortamla alakalı. Şimdi bazı çocuk tamamen ekran maruziyetine kalır ama hiçbir sıkıntı yaşanmaz. Ama bazı çocuk daha kısa süreli bile ekrana maruz kalsa büyük sıkıntılar yaşayabilir. Dolayısıyla bu çocuğun gelişimsel süreciyle de alakalı. Ama ne olursa olsun özellikle 0-3 yaşında ekran hiç önermediğimiz bir şey. Tabii ortaokul sürecinde yani 12 yaşına kadar da ekran bağımlılıkları liseden sonra tabii daha azalıyor ama bu da yerini başka bir şeye bırakıyor. İşte telefon bağımlılığına, işte oyun bağımlılıklarına. Süreç değişiyor. Bence bağımlılıklar değişmiyor ama yani her şekilde bir bağımlılık oluşuyor. Peki ekran bağımlılığı olan çocuklarda herhangi bir gelişimsel problem görülüyor mu? Tabii birçok gelişimsel problem var. Yani özellikle sosyal iletişim bozukluğu en büyük problem, en çok rastladığımız. Çünkü tek taraflı iletişim, yani kendi başına kalıyor. Onun dışında geç konuşma, kekemelik yaşanabiliyor, dürtüsellik çok yaşanabiliyor, iletişim bozukluklarının etkilediği birçok gelişimsel gerilik de yaşanabiliyor. Birçok etkisi var aslında televizyonun. Yeme bozuklukları bile ekran bağımlılığıyla olabilir. Tüm dengemizi bozuyor aslında. Dengeyi bir bozuyor, yerde. evet. Aynı ekran
ekran bağımlılığına sahip iki kardeş arasında birisinde görülüp birisinde görülmeme gibi bir ihtimal var mı? Var. Çünkü Bu neden oluyor peki? Çünkü dediğim gibi her çocuğun gelişimsel farklılıkları var, bireysel. Her çocuğun gelişimsel süreci bireysel. Bir ortamdan, bir olaydan etkilenme durumumuz da farklı çocukların. Dolayısıyla farklı gelişim göstermesi de çok doğal. O yüzden bazısı daha çok etkilenirken bazısı daha az etkilenebiliyor. Aynı dediğiniz gibi aynı ortam, aynı sosyoekonomik aile düzeyi, işte aynı gelişim ortamı, uyarıcılar aynı ama işte genetik faktörler dediğimiz, kendimizde getirdiğimiz bazı tinsel özellikler dediğimiz, yani bu yaratılış dediğimiz özelliklere göre değişiyor yani çocuklardaki durumda. Peki biz şimdi ebeveynler olarak çocuklarda işte çoğu ebeveyn de bence bunu yaşıyor. Bazımız kabul ediyoruz, bazımız kabul etmiyoruz. Ama çocuğumuzun ekran bağımlısı olduğunu kabul ettikten sonra siz uzmanlarımıza geldik, size geldik. Bu süreçte o gelen ebeveynler özellikle hangi sorunla geliyorlar size? Yani size başvurma sebepleri ne oluyor? Şimdi şöyle, öncelikle aile çok fark etmiyor hani bir zarar geldiğini. Bir de toplumda genel bir yargı var. Yani aslında bir ne derler, kamuoyu baskısı da var aslında. İşte bazı seyrettirmeyen ailelere karşı ne olacak ki, biraz seyretse ne olur, ekrandan ne olur ki gibi. O yüzden böyle bir anlayışta olduğu için çok fark edemiyorlar önce, ama diğer akranlarıyla bir araya geldiklerinde parklarda, ne bileyim oyun alanlarında, başka bir ortamda veya işte anaokuluna başladığında diğer çocuklarla bir araya geldiğinde kendi çocuklarındaki gelişimsel geriliği fark ediyorlar. İşte konuşmada gecikme, bazı hareketlerde gelişimsel süreçte gerileme, beceriksizlik, bazı hareketlerde kendi kendine yapabilmesi gereken işleri yapamama, sosyallikte sıkıntı, birçok şey olabiliyor. O zaman fark edince tabii bize geliyorlar işte. Ya ekran bağımlısı diye gelmiyor kimse aslında. Bu tip gelişimsel gerilikler dolayısıyla geliyor. Ne yapmalıyım? Ama bunun sebebinin ekran olduğunun farkında değil çoğu zaman aileler. Yani zararının farkında değiliz aslında. Bizim bir hocamız bir gün bir seminerde şunu sormuştu bize. Demişti ki çocuklarınızı tanımadığınız insanların yanına bırakıyor musunuz demişti. Ben de size sorayım. Çocuklarınızı tanımadığınız kişilerin yanına bırakır mısınız? Bırakmam. Yani herkesin cevabı bu oldu. Ama ekran karşısında hiç tanımadığımız uyarıcılarla saatlerce yalnız bırakabiliyoruz çocukları. Alttan gelen sesler, bazı subliminal mesajlar bile verebiliyor bazı yayınlar. Şimdi bir de aile şunu söylüyor, anneanne, babaanne neyse işte bir sabah kuşağı seyrediyor. Çocuk seyretmiyor ki. Aslında o sırada arka taraftan yine çocuk o sese maruz kalıyor. Dolayısıyla her an çocuk ekran karşısında olmasa bile sesiyle de o ana karşı karşıya. Bir de alıcı dönemindeler çocuklar. Evet. Her sese duyarlar. Her sese duyarlar. Ve şöyle söyleyeyim, oradaki renkler, o ışıkların hareketi, o renklerin hali çocuğun beyin gelişimini etkiliyor ve birçok şeyi de tetikliyor. Yani seyrettiği şeylerden aldığı, özellikle şiddet içerikli çizgi filmler olabiliyor. Çok fark edemiyoruz. Altta yatıyor bazı şeyler veya işte alt mesaj olarak veriliyor. Ve çocuk bir ortama girdiğinde bunu diğer arkadaşlarına uyguluyor ve farklı şeylere sebep oluyor bu da. Diyorum ya, dürtüselliğe sebep oluyor, hırçınlığa, bazen uykudan uyanmaya, çünkü o uyarıcıyla karşı karşıya kalıyor ve uyarıcı gittikten sonra, yani televizyonu kapattıktan sonra uyuduğunda bir anda uyanıyor ve tekrar aynı uyarıcıyı istiyor. Bu sefer ağlamalar başlıyor, hırçınlık başlıyor, aile vermezse daha çok sinirleniyor. Çünkü haz duygusuyla yaşıyor çocuk. O an hazzı, ona sahip olmak istiyor. Aile bir direniyor, iki direniyor. Çocukların da aileleri çok güzel etkileme bir yöntemi var. Ağlamak, biliyorsunuz. Canı acıdığı için ağlamıyor aslında. O an hazzının olması için ağlıyor. Ama aile bir süre sonra ağlamasına, ay işte çocuğumun psikolojisi bozulur, ağlamasın, üzülmesin, kıyamıyorum. O var. Bir de akranlarından da geri kalmasın düşüncesi de var. O da var. Teknolojiyi takip etsin, akranlarından geri kalmasın. Maalesef böyle düşüncelerimiz de var. Evet, aslında bu da doğru. Bir yandan da tabii ki bu teknolojiyi takip etmek, bunun gerisinde kalmamak gerekiyor. Ama kontrollü bir şekilde. Yani kontrolsüz maruz bıraktığımızda sorun çok büyük. Kontrol etmeliyiz. Yani bir çizgi film seyrettirmeden önce seyretmeliyiz. Sürekli fareyi kovalayan bir kedi ve sürekli şiddete maruz kalan bir zavallı, hani baktığınızda bir fare var ortada. Hani biz şey gibi masumane hepimizin seyrettiği bir çizgi film. O yüzden hani bunu biraz bilinçli olarak bakarak çocuğumuza maruz bırakırsak aslında iş daha kolay olur. Yani çok bilinçsiz davranıyoruz bu konuda. Kontrol çok önemli. Kontrol çok önemli. Her şeyden ufak evet. az. Ama yine de 0-3 yaşta 0 olmalı. Peki son bir soru olarak
Ekran bağımlılığı olan bu çocuklar bu sorundan nasıl kurtulabilir? Ne yapmak gerekiyor? Şimdi şöyle, tabii diyorum ya hani bunu hep söylüyoruz. Uzmanlar da söylüyor, ailelerde birçoğu işte ben vermiyorum, seyrettirmiyorum diyor ama çoğu zaman başaramıyoruz. Burada en önemli süreç aslında çocuğa sevgiyle yaklaşmak ve onunla iyi vakit geçirebilmek. Çocukla ne kadar kaliteli vakit geçirirseniz o ekrana isteği daha da azalıyor zaten. Aileyle bir etkileşim içine girdiğinde. Doğa çok güzel bir şey. Yani çocuğu doğaya çıkartmak. Çünkü doğa sınırsız bir kaynak çocuk için. Yani bazen aileler, biz tabii okul öncesi bir eğitim kurumumuz var bizim ve çocuklarımızı dışarı çıkardığımızda bazen aileler soğuk, hasta olur düşüncesiyle çok tercih etmiyorlar. Ama aslında bilmiyorlar ki orada çocuk sağlıyor. Yani tüm sıkıntısını, tüm üzerindeki elektriği, o ekrandan aldığı, işte ne bileyim negatif ortamlardan aldığı tüm enerjiyi toprağa boşaltıyor ve oraya atıyor. Aslında doğa çocuk için inanılmaz bir kaynak. Yani öğrenme için inanılmaz bir kaynak. Vermiş olduğunuz bilgiler için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Bugünkü program konuğumuz çocuk gelişimi uzmanı Filiz Şahin'di. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz. Programımız kaldığımız yerden tüm hızıyla devam ediyor.